Euzubillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce put kırma metodunda küfre girerek nasıl Allah'ın bak dediği yerden bakılabileceğini ispatlamıştık. Put kırma metoduyla Kur'an ve sahih hadislerin deneysel metodu ispatı vardır. Put kırma metodunda insana din anlatılmamakta hiçbir şey anlatılsa gelince fırsattaki din İslamiyet'e çıktığını görmüştük. Şimdi ikinci filmdeyiz. Bu başka bir kanalda aynısını ben tekrar oynatıyorum. Bu filmde yarım saat civarında tutacak. Bu yarım saat süren yayında e, küfre girmeden Allah'ın bak dediği yerden bakmayı sağlayacak. Kısa öz ayet hadisler açıklanacaktır. Bunlar arkası arkasına sıralanır ve bunlar inanarak bakıldığı zaman gözdeki fiziksel perde açılabilecektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın ağzından çıkan her şeyden hesaba çekilecektir. Maide 163. Yine adamları kötü sözü söyletmeseler değil. Ya putperest şu kişi şirk koşuyor damgası vurmak için o kişinin illa şuna tapıyorum demesi bile gerekmez. İsa 4:48'de Allah şirki affetmez der. Bazı şirkler dinden çıkarır, bazısı çıkarmaz. Kur'an ve sahih hadislerin tümüne inanmak gerekir. Bir ayet ya da sahih hadise inanmazsak kafir ya da münafık durumuna düşeriz. Tüm ayet ve sahih hadislerin tamamı bizim ihtiyacımızdır. Eğer birine inanmazsak yerine başka şey doldurur. Dolduran fikir bizim eş koştuğumuz şey Allah'la beraber ilah haline gelir. Yunus suresi 32'de hakkın dışında delalet vardır. Kişinin en çok sevdiği onun ilahıdır. Nasuh bilmenin tefsirinin de geçen hadise göre amellerin en sevgilisi Allah için sevme ve sevmemedir. Sevgi ve buğz ancak Allah için olmalıdır. Nisa 239, Nisa 144'te der ki Allah der ki iman edenleri bırakıp da kafirleri dost edinme. Sevgi Allah için olmazsa şirke düşmüş olur. Bir şeyi kendisinden, zatından dolayı sevmemeliyiz. Allah için sevmeli ya da sevmemeliyiz. Hadiste Allah için sevip buğz eden imanın kemaline ermiştir. Açıklama ayet, hadis ve sünnete dayanarak yazılmıştır. İnsanın kalbi neyle meşgulse, neyle en çok meşgulse onun ilahı odur. Olabilir. Neden? Meşgul ettiği şeyle ilgili ayet vazifelerden birini inkar durumuna gelebilir. Çünkü insan meşgul olduğu istek ve arzulardır. Furkan 23'te arzu ve isteklerini ilah edineni görmedin mi?
Seninle cehennem ödül demek. Kutsallık derecesinde sevmiş oluruz da farkına varamayız. Sensiz her şey haram sözünde helal ve haramı Allah koyacağından şirk vardır. Bazısı o anlamda söylemiyor desek bile öyle değil. Allah bu sözü yasaklamıştır. Daha önce söylemiştik. Allah ağzımıza çıkan her şeyden hesaba çekecektir. Adi bin Hatem hadisinde Hristiyanlar papazlara tapıyorlar deyince peygamber der ki papazların söz söylediği helal ve haramı kabul edince papazlara tapılmış olurlar. Papazlara tapılmak demek helal ve haramı Allah'tan değil papazlardan almak demektir. Akıl putlaştırılabilir. Aklı vahye teslim etmeyenin aklı put hükmündedir. Örnek Hazreti Ebubekir aklıma uysaydım ancak ayaklarımın üstüne değil altına mesederdim. Çünkü altı kirleniyor. Ama vahye teslim ettiğim için üstüne mesediyorum. Doğa, tabiat da ilah haline görülebilir. Bu doğa ve tabiat yaratıldı derse şu tanrıça, idol, ikon, duayen, riva ya da şu virtüöz, televizyon fenomeni ya da fanı gibi sözlerde örnek alınan sanatçılar bunun gibi sözler şirke örnektir. Çünkü örneğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya da onun yoluna iletenler olmalı. Ya da hanımlar için annelerimiz olması gerekir. Şu şarkıcı ve bunun gibi duayen denilerek putlaştırılıyor. Örneğimizde Peygamberimiz olmalıdır. Nisa 24'te Allah'ı ve Resulü uymayanlar Allah'ın azabına sokacağını belirtiliyor. Oturan bir kişinin yanında ayakta saygıyla beklenmez. Onların tapınmaları alkış ve ıslık sesinden ibarettir. Sapkın sözü, müzik eşliğinde totem huzurunda dans eder gibiler. O zaman şarkı dinlemeyecek miyiz? İlahi var. İnsan kafasından çıkan beşeri sistemleri, her türlü izimleri çıkartanlar puttur. Bayramlar ise sadece dini olmalı, dinle alakalı olmayan bayram olmamalı. Seçimlerden önce millet meclise gitmeye, aday kişiler milleti ilahlaştırır. Seçildikten sonra millet onları ilah olarak görmeye başlar. Çeşitli nedenlerle futbol, halter, kickbox, boks, yüzme ve bunun gibi spor aleminin Rableri haline getiririz de farkına varmayız. Örnek, sembol görünen sporcuları kutsallık addederiz de farkına varmayız. Sahı Ahmet futbolcu ilah, savaş sporları doğrudur. Bankalar mabet, para put oldu.
metro, mabet, alışveriş merkezleri, mabet, put haline döndü. Doğrusu en büyük yapı sade olabilecek cami olmalıdır. Yarattım diye söylenen cümlelere yarattıkları nedir diye sormalı. Her türlü yaratma Allah'a aittir. Doğum tarihine dayanarak yıldızlara ve bunun gibi yollarla geleceği okuma yapıldığı zannedilen inanılarak ya da inanmayarak geleceği okumaya yönelme gök cisimlerini ilah haline getirir. Neden sonuç ilişkisine dayanmadan herhangi bir şeyde güç ve kuvvet olduğunu inanma o şeyi ilah pozisyonuna getirir. Örnek olarak yağmurun nasıl yağdığı belli ama yağmur şu yıldız yağdırdı demek neden sonuç arasında ilişki dışında bir güç haline getirmektir. Bir başka örnek hastalığı uzaklaştırma, uğur ve bunun gibi amacıyla pozitif ilme dine aykırı olarak halka ip, nazar boncuğu takma, muskada bazı alimlerce uygun görülmemiş kötülüklere kapı açma olarak görülmüş. Bazıları da muska içine bakıp içinde ayet, hadis olunca takılır yoksa takılmaz demiş. Deriz ki kim muska içine bakıp şirk var mı yok mu diye bakıyor. Sensiz olmaz diye başlayan cümleler o olmasaydı hırsız ve bunun girmezdi gibi başlayan sözlerde şirk vardır. Yani söylenen her sözden hesaba çekileceğiz. Her sözün yapısında şirk var mı yok mu bakılır. Şirkin bazı dinden çıkarır, bazısı çıkarmaz. Sensiz olmadığın doğrusu Allah olmayınca olmaz. O olmasaydı hırsız girmezdi. Doğrusu Allah olmasaydı olmazdı. Sensiz ya da o olmasaydı kelimelerinde belirttiğimiz şey neyse eş koştuğumuz olur. En çok nokta nokta seviyorum cümlesinde en çok neyi seviyorsak ilah haline getirdiğimiz odur. Allah'la beraber belirttiğimiz şey Allah beraber nokta noktayı seviyorum sözünde nokta nokta ile belirttiğimiz şey Allah'la beraber eş koştuğumuz şeydir. Sevgi ya Allah için sevilir ya da kendisinden dolayı sevilir. Allah için olmayan sevgi ve buğzda şirk vardır. Sensiz, onsuz ve bunun gibi yapamıyorum. Sensiz, onsuz yapamadığımız şey ilah yerine koyduğumuz şeydir. Çünkü kutsallaşmış şekle gireriz de fark edemeyiz. Burada zaruri ihtiyaçlar olmaksızın o ihtiyaçlardan kastetmemektedir. Zaruri olarak havaya ihtiyacımız var. Havasız ve bunun gibi kalınmalı denmemektedir. Hayatın amacı olarak görülen şey ilah olarak görülen şeydir. Hayatın amacı Allah'ın sevgisini kazanmak olması gerekir. O halde Allah için ne yaptım değil, ne yapmadım denmelidir. Allah uzun ömür versin değil, hayırlısını versin demelidir. Hayat ilah haline gelmemeli. Allah hayat değil, iman vermeli denmelidir. Önce sağlık değil, önce Allah demeliyiz. Allah'ın adını belirtmemiş birinin şefaatini varsaymak, şefaati belli olan kişinin
muhakkak şefaatini Allah tarafından muhakkak kabul edeceğini zannetmek, doğrusu Allah'ın şefaatine izin verdiği kişiler ancak Allah'ın izin verdiği kişilere şefaati kabul olacaktır. Mezarların yerden yükseltilerek, ışıklar donatarak, yazılar yazarak ve bunun gibi ilaçtırmasıdır. Mezarların tören yeri yapılmasıdır. Mezarlardan vesile yapılarak bir şey istenemez. Buhari Kitab-ı Salat 245'te falancanın yüzü hürmetine denmez. Peygamberin müslim sürmeye suyun hürmetine bile denemez. Tirmizi'de geçen hadiste birinden yanımızda değilse haberleşme araçlarıyla iletişim yapamadığımız zaman yardım istemek, yardım edileceğini zannetmek, doğrusu yanımızda iletişim yapabildiğimiz kişilerden yardım istenir. Yoksa iletişim kuramayacağımız zaman Allah'tan istenir. Eğer iletişim kuramadığımız bir kişilerden yardım istenirse ilah konumuna geçer. Dinci hocadan, cinlerden medet beklemek, yardım istemek cinleri ilah haline getirir. Öyle olan kişi peygamber bile olsa yetiş yardım et denemez. Peygamberimiz Filistinlere yardım mı ediyor? Ölüsü yardım edemez. Allah'ım çok para ver değil, hayırlısını ver denir. Allah uzun ömür ver değil, hayırlısını ver. Allah'ım benim canım al değil, en fazla şöyle denir. Allah ölüm hayırlısıysa ölüm, hayat hayırsa hayat ver denir. Bilim ilahı şöyledir. Varsayım ve teorilere bilimdir, kesilmiş ya da kesindir, kesine yakındır demekle bilim ilahlaşır. Varsayım ve teorilerden bahsediyoruz. Bunlar insan kafasından çıkan şeylerdir. Kesin inanılması gerekenler Kur'an ve sahih hadisler ve ispatlanmış bilgilerdir. Varsayım ve teorileri değil, bilimde ise olabilme ihtimali de el yordamıyla bilimin gelişmesi için atılan varsayımlara ve varsayımlara atandan daha fazla inanmak varsayım atanı ilahlaştırır. Eğer varsayım ve teori atacaksan sen uydur bir hadis. Yani sen uydur varsayım ve teori. Kur'an hadis dışındaki sözlere ne güzel söz söyle demek, o sözü söyleyeni ilahlaştırır. Sıkıldığımızda yöneldiğimiz şey ilah haline getirir. Doğrusu sıkıldığımızda Allah'a yönelmemiz gerekir. Bir şey başardığımızda bu benim gücümle değil, Allah'tan denmeli. İyi bir şey başımıza geldiğinde bu benim hakkım dememeli, şükretmeli. Nefsin sonsuz isteği vardır. Onların birini ya da bir kısmını amaç haline getirmemelidir. Amaç Allah olması gerekir. İbadet sadece namaz, oruç, hac değil. Helal ve haramı Allah'tan almaktır. Şimdi ise helal ve haram kabul eden kanun vardır. Hangi kanunu kabul ediyorsak o kanunu yapan bizim ilahımız pozisyonudur. Sudur hayat veren dersek su ilah haline gelmiş olur. Ben nokta 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 şuna tapıyorum denilirse ya da nokta 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 şu benim ilahım denirse o puttur. Modaya uymak modayı yapanı ilah haline getirir. Sensiz, onsuz beni bunun gibi yapamama o şey ilah haline getirir. Felsefe insan sözü olup insanı sakatlar. Parasız, yemeksiz olur mu denirse para kazanma, aç kal denmemekte. Hayatın amacı para ve yemek, aşk olmamalı. Teknoloji put haline gelmemeli. Teknolojiyi yaratan Allah varken
titizlik, temizlik aşılaştığında olur put. Uğur ve uğursuzluğa inanma. Güç Allah'tandır. Uğur ve uğursuzluk Allah'tandır. İyi şeyler Allah'tandır. İyi yolu göstermiş. Kötü şeyler insanın kendi yaptığındandır. Zulme gidecek yollar Allah tarafından gösterilmiş. Allah demiştir ki Allah zulmetmektir. Kendi kendilerine zulmetmektedir. Kötü sonuçlanan bir olayın arkasında örneğin diken batması bile günahların af kefareti, günah yoksa insanın derecesinin artması içindir. Abidemiz şu demek, ilahlaştırmak demektir. Allah'tan peygamberinin söylediği konularda başka yol gösterici olarak görmek onu ilahlaştırır. Hayatın amacı zevkleri olursa içki içer zevki için, televizyon seyreder zevki için. Yani hayatının merkezinde zevkleri olursa zevkleri görülen ilah, o zevkleri onun ilahı konumunda olur. Hayatının ekseni neyse onun ilahı odur. Kibir insanın kendi ilahının kendisi olmasının göstergelerinden birisidir. Onların boyunlarında halka var gibi yürürler. Ya kendisi ilah durumdadır ya da atalarının o yolunda ataları ilah halindedir. Ya da büyük dediği şeyler ilah halindedir. Bir hadiste onların tapınmaları alkış ve ıslık sesinden ibarettir denir. Eğer hadiste Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar Habeş kralının önünde eğilmez. Habeş kralı siz peygamberin önünde eğilmez misiniz deyince Müslümanlar biz yalnız Allah önünde eğiliriz demiştir. Hadiselere devam edelim. Sahabeler efendim diye peygambere aşırı saygıyı yasaklamıştır. Allah ve sen dilersen şu işler olur. Sen beni Allah'a mı eş koşuyorsun demişlerdir. Hayatın merkezi sıhhat olursa sağlık ilahine gelir. Şeriat ve Kur'an'la hadislerin bir başka amacı tevhid, Allah'ı ilah haline getirmektir. Demin çatlak diyen annem dedi. Allah'ın hidayet vermediğine biz asla hidayet veremeyiz. Allah hidayet versin. Yalnız onun için değil. Bütün yoldan çıkanları üzülüyorum. Çünkü ben adım gibi biliyorum. Birinci fiilde Putku metodundan dolayı bu doğru yol, başka bir doğru yol hiç yoktur. Başka bir ayette diyor ki onlar hırsları yüzünden parçalanmışlardır. Tek yol vardır. Allah ayetlerinde sayı hadisler ve sünnet belirtmiştir. En doğru yol dini en iyi bilen Allah, sonra peygamber, sahabe, tabi'in, etbai tabi'in. Ondan sonra bidatlarla çıkmıştır. O zaman din yıkılmamıştır. Aynısı orijinal duruyor. Parçalanma hırs yüzünden olmuştur. İnanmayın. Her gelene ben hocayım dene inanmayın. Beni de araştırın. Bu şekilde açıklayan yok. Neden açıklanmış? İşlerine mi gelmiyor bu açıklama? Kadınlarla ilgili ayet ve hadislerden evlilik ve bunun gibi zina yasak emirlerden maksat bir başka amaç kadınların ilah haline gelmesini önlemektir. Eğer Kur'an ve hadisleri kabul eder, eğer Kur'an ve hadisleri kabul eder ve uyarsak başka şeyler ilah haline gelemez. Gelmesi mümkün değil.
Eğer başka şeyler ilah haline gelirse ne zarar vardır derseniz, Allah bir ayette onların taptıkları onlardan uzaklaşınca onlar ne yapacak? Diyelim para put olursa ve bizden kaybolup giderse ne olur? Bunalırız. Eğer kadınları ilah haline gelirse, bizden kaybolup giderse bunalır. Allah asla kaybolup gitmez. Ve bu ve bunalmaz, sürüklenmeyiz. Ama Allah'tan uzak olduğumuzdan, Allah anıldığımızda gözümüz yaşarır. Yukarıdaki sözünü geçen sahte ilah haline gelme ihtimali olan şeyleri ilah haline getirmemek demek, nefsin isteklerini tamamen yok saymak değildir. Onları ilah haline getirmeden hepsinden faydalanmaktır. Başka deyimle biz onların kulu, esiri durumunda olmamak. Zaten özgürlük Allah'a bağlı olup diğer konularda özgür davranmak demektir. Tam özgür olacağım dersen şu örneğe bak. Balık, ben özgür olacağım, karada yaşayacağım diyebilir mi? Özgür olduğunu zanneden Amerika özgür değildir. Onlar paranın, kadınların ve bunun gibi kölesidir. Vücudumuz, her şeyimiz Allah'ındır. Yalnız amellerimiz bizimdir. O halde vücudumuza benim, evim benim, şu ülke benim, her şeyi yaparım dersen Allah'ın olanlarını Allah'a ver, mülkünde dilediğini yap. Günah yapmak, şirk koşmak istersen Allah'ın mülkünün dışına çık, orada dilediğini yap. Bir ayette Allah der ki, Allah kıskançtır. Seven kıskanır. Allah bizi seviyor. O halde senin seçme hakkın yoktur. Allah'ı sevmek zorundasın. Bir zamanlar yoktu ve seni harika bir cennet bekliyorken sen nasıl Allah'ı değil, parayı, kadını, balinayı, kuşu Allah'tan daha çok ya da benzer sevgiyle seviyorum diyebilirsin. Allah'la beraber para, kadın ve bunun gibi seviyorum diyerek eş sevgiyi verebilir miyiz? Onları ancak Allah için severiz. Hayır, o halde parayı, kadını canından çok sevmekle yükümlü olduğunu, ya Allah'ı paradan, kadından, canından çok sevmekle yükümlü olduğunu bildin. Allah için onlardan daha çok şeyler yapmak gerektiğini bil. Yani para kazanmak için ne harcıyorsun? Peki Allah'ın sevgisi kazanmak için ne yapıyorsun? Yemek için ölçüp saati için oruç tuttun mu? Tamam. Yemek ilah taşımış. Canlı ilah olmamasının ölçüsü cihat. Kısaca Allah'ın yap dediğini yapınca başka şeyler ilahine gelmez. Bir putperest putu tapıcılığı şöyle izah etmiştir. Aslında biz şekil, ağaç, beton ve bunun gibi tapmıyoruz. Tapmak demek şudur. O simgedir. Onun meydana getirdiği düşünerek kalben inanmaktır. Bir putperest puta tapıcılığı şöyle izah etmiştir. Aslında biz şekil, ağaç, beton ve bunun gibi şöyle izah etmemiştir. Aslında biz şekil, ağaç, beton ve bunun gibi tapmıyoruz. Tapmak demek şudur. O simgedir. Onun meydana getirdiği düşünce kalben inanmaktır. Tapmak. Dinimiz el kesen, baş koparan bir yapıya sahip değildir. Bir örnek verip çıkacağım. İlgili konu şeriat kitabında vardır. Şeriatla ilgili açıklamalar da yaptım. Zina cezası verilebilmesi için bir erkekle bir dişinin cinsel organlarının tam bir birleşim halinde 4 erkek ya da
8 kadın tarafından görülmesi gerekir. Sorarım size, bugün zinanın en yoğun olduğu zaman olsa bile 4 erkek ya da 8 kadın tarafından tam bir birleşim halinde görülme ihtimali yüzde kaçtır? Genel evde bile bu şekilde görülme ihtimali pek yoktur. Bir erkek kaç, 2 kadın şahit tutulmasının sebebi kadınlar merhametli yapıya sahip olduğu için yalan söyleyip iftira cezasına çarptırılmaması için. Eğer zina bu şekilde hesaplanırsa evli erkek de kadın da rejim edilir. Ama yakalanma ihtimali hemen hemen yoktur. Bekarsa 100 sopadır. Sopa bir parmak kalınlığında olup sopa omuzlar üstüne kaldırmadan vurulacaktır. Bu can bile acıtmaktır. Yakın acıtmaz. Bu cezanın caydırıcılığı meydanda Müslümanların içinde ceza uygulanacağına bu ona yeterlidir. Hem rejim hem sopa nadiren uygulanıp zinanın önüne en iyi şekilde geçirmektedir. Allah'la peygamberiniz arasını açıp ona Kur'an'da yer, Kur'an'da var ya da yok denemez. Peygamberimizin uygulaması yeterlidir. Ayrıca deliden, belli başının üstündekilerden, uyuyandan, bülü çağına gelmemiş kişilerden her türlü ceza kaldırmıştır. Nerede el kesen, baş koparan din, burada amaç İslam hukukundan aynısı vermek değil, dinimizin fıtrata uygun olduğunu izah etmektir. Şeriatla ilgili açıklama had cezalarının tevhid açısından izahında, biliminde vardır. Diyorlar ki Türkiye Türklerindir. O halde kanun vesaireyi Türkler yapar. Ali İmran 129'da gök ve yerdekiler Allah'ındır diyor. O halde gök ve yerde söz sahibi Allah olması gerekir. Zaten kabul etsek de etmesek de söz sahibi Allah'ındır. Zuhruf 5'te, Zuhruf 51'de ise Musa bu memleket ve ırmaklar benim değil mi? O halde bu memleketi istediğim gibi yönetirim demeye getirmiştir. Bakara suresinde ayette en zayıf noktası paradır. Kadınlardır denmektedir. Bu hikmetlidir ki hırsızlık ve zina büyük cezalar çarptırılmıştır. Allah'la aramızda para ve kadın sevgisi gelmiş. Bir diğer yönüyle nesli korumaktır. Lat, menat, uzra, üç dişi puttur. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. Bunun açıklamasını ise uyduyla, arz-ile görülenin dışındakini tahminin tutmacadır. Ya da isabetli olmacadır. Akraba evliliği sakat çocuk meydana getirir mi? Eğer akrabalar arasında sakatlığı varsa sakat ihtimali olabilir. Yoksa hasta olma ihtimali bu durum akraba onun evliliklerde görülebilir. Kısacası akraba evliliği olmayan evliliklerde sakat olma oranını birbirini bozacak, üstünlük sağlayacak nitelikte değildir. Riyaz Salih'in resim yasağına gelince insanların ilahlaşmasına vesile niteliği zamanla oluşmaktadır. Nitekim eskiden peygamberler ve etrafındaki ilk kişiler ölünce önce mezarlara saygılar gelirken sonraki nesil resimlerini yapmışlar. Ondan sonrakiler Allah'tan bekledikleri şeyleri onlardan bekler istemişler. Böylece şirk koşu olmuşlar.
Riyâ-ı-Sâlihîn hadis no. 269. Allah var mı? Biz varız. O halde bize varan olabilir. Diyelim ki onlar Allah yok derlerse o zaman Allah'ın yerini dolduracak doğa, tabiat gibi yeni sahte ilahlara gerek duymayacaklar mı? Bizden Allah'ın varlığının ispatını isteyenler Allah'ın yok olduğunu ispat etmelerini gerektirir. Allah'ın hem ispatı hem de ayetlerinin ve hadislerin tamamının ispatı en baştaki put metodu, kırma metodunda gizlidir. Fıtrattaki din İslam'dır. Eğer Allah yok dersen ya da Allah var ama ayetlerine ya da hadislerine inanmıyorum dersen put kırma metoduyla hem Allah'ın hem de ayetlerinin ispatının hem de sahih hadislerin ispatının ne olduğunu görürsün. Kadere gelince her şey insandandır deyip ilahlaşma, her şeyin suçu Allah'tır deyip küfre düşme. De ki her şeyi Allah yarattı, iyi ve kötüyü ama amelimizi seçmeyi bize bıraktı. O halde güz iradeni kullan, iyiliğin sebebi kitaplarla yol gösterdiği için Allah'tır. Kötülüğü yarattı ve bunlar kötüdür diye şirke koş düşme diye uyardı ve sen kötülüğe düşersen kabahati, zulmün nedeni Allah'ta değil, kendinde aramalısın. Amelin senindir. Eğer kötülüğe düşersen gözüne, kalbine otomatik olarak perde inecektir. İyiliğe yönelirsen perde kalkacaktır. Peygamberler bile bu kanuna tabi olurken sen peygamberden daha mı özelsin? Günah işledikçe bir perde üstüne perde getiriyorsun. Kalbine, gözüne. Ebu Hureyre hadisinde kader konusunu tartışma. Önceki milletler bu yüzden helak oldu der. Gelelim demokrasiye. Diyelim biz 5 kişiden ibaretiz. Dördümüz zina serbest dersek zina serbest olur. Dinimize göre helal verenler oy çokluğuna göre yapsanlanmaz. Yoksa siz her istediğinizi yapmaya uygun görmenin doğru olduğuna dair delilinizi getirin. Allah demokratik deyip Allah'a iftira atmayın. Dinimiz teokat da değildir. Yani başa geçen her istediğini yapamaz. Allah'a bağlı olmak zorundadır. İslam nişanı olmayan filama, bayrak ve sembollere saygı ve benzeri davranışlar filama, bayrak ve sembolleri meydana getiren düşünceleri sahte ilahane getirir. Bereketi siftahı yere atarak ve bazı neden sonuç arasındaki ilişki dışında güç varsayarak işin bereketleneceğini zannetmeye bu sahte bereket ilahıdır. Kendi milletini başka milletlerden üstün görmek sahte milli ilahına inanmaktır. Müslim İmare Hadis 1850'de asabi milliyetçi bilen ölen bizden değildir. Naide 10-104'te yay ataları yanlış yolda ise yere körü körüne atara dinle inanmamızı istemektedir. Türk İslam sentezi, Arap İslam sentezi başka, İslam vahyi bambaşka konudur. Biz senteze değil, vahye inanırız. Üstünlük takva iledir. Takva günahlardan kaçırmaktır. Kur'an'da ve hadislerde geçen bir düşüncenin veya bir fikrin değiştirerek uyarması o konuyu ilah haline getirir. Örneğin barış ve güvenlik yanlış şekli her şeyi barış ve güvenlik için yapmaktır. Kıbrıs çıkartması, Kıbrıs Barış Harekatı, Kürtlerle olan mücadele ana teması, bazı Kürtlerle olan mücadele ana teması barış ve güvenlik içindir. Kıbrıs Barış Harekatı denmiyor muydu? Doğrusu nefsine savaş, başkalarıyla İslam için savaşlar. Eğer onlar barışırlarsa
Sen de onlarla barış. İspatı benim evime hırsız giriyor. Çeşitli hırsızlar oluyor. Ben nasıl hala barış, nasıl güvenlik derim? Barış ve güvenlik sahte ilahe, sembolü, boğa ya da yuvarlak içinde Y harfidir. Allah hepimize hidayet versin. Tiyatroya gelince 10. ay için tiyatro eserinin yazarı sahte ilah konumları. Televizyona gelince eğer davranışlarımızın yolunu televizyondan alıyorsak televizyon bizim için sahte ilahtır. Eğer televizyondaki bazı bölümlerden az biraz yolumuzu alıyorsak o kısım bizim için ilah konumundadır. Müzik sahte ilahlarına gelince ondan yol çıkartmaya çalışıyorsak ya da sığmıyor vazgeçilimiz oluyorsa o da sahte ilah konudur. Şimdi ilah, put, duayen, fenomen, idol, en üstün ve bunun gibi sözler sahte ilah saptamaya yarayan kelimelerdir. Dediler ki sensiz cenneti istemiyorum. Bu ne put, bu ne sahte ilah tablosu. Deseler ki bunlar laf, onu kastetmiyorlar. Her sözünde insan sorumludur. Tıpla ilgili bilgi verirken haddinden az kaldı. En fazla, haddinden fazla önemsediler. Sağlık sahte ilahları oluşturuyor. Reklamlar ihtiyaçlarımızı körükleyerek ihtiyaçlarımızın o bölümünü sahte ilah haline getiriyor. Çünkü çare ayet, hadis, sünnet, kıyas ve icmadır. Ayet, hadis ve sünnetten uzaklaşan şirke düşmeme ihtimali yoktur. Namaz kılmak bile şirke çare, tam çare değildir. Çare önce ayet, hadis, sünnete imanla birlikte namaz olursa ancak o zaman şirke düşme ihtimali azalır. Yani o halle bile şirke düşülebilir. Namaz kılmayan şirkedir. Bazı şeyler dinden çıkarır, bazısı çıkarmaz. Sen iyisi mi? Her çeşidinden kaçın. Sakın şeytan seni aldatmasın. Bunca insan nasıl olur da cehenneme namzet olur deyip günahımızı az, şirki küçük görme. Şirki küfrü yol bilenlerin yoluna uyma. Hayatın amacı, hayatın amacı Allah'ın sevgisini kazanmak olursa zaten Allah bizi severek yapmıştı. Allah'ın sevgisini kazandık mı sonsuz hayat bizim olacak. O halde şu kısa bu hayat mı yoksa ebedi hayat mı? Tanrı o halde bereketiyle o halde bereket duası, şu duası, bu duası deyip o dünyaya yönelme. Büsbütün hayattan çekilmeden hem dünyaya hem de ahirete bak. Millet ne der diye bir şey yaparsak şirke, riya şirki olur. Tüm ayet ve sayı hadisleri arkası yazdık. Bunlardan bir cümlesi çıkardık. Onun yerine Ebu Leheb'in sözünü yazdık. O öyle inandı diyelim. O zaman Allah'la beraber Ebu Leheb'e tapmış oluruz. Şimdiye kadar açıklamalardan neden bu şekilde anlatılmadı belli oldu. Şimdi soruyorum. Tüm ayetleri ve manende olsa biliyormuş. Hala hadisleri hiç sormuyorum. O zaman hayatında kaç ayet sahih hadis var? Biz acaba Allah'tan başka şeylere tapıyor muyuz? Hayatın amacı Allah'ın sevgisini kazanmak olmalı. Allah'ın sevgisini kazanmanın dışında şirkten başka bir şey görmüyorum. Şirki de önleme ayet, sayı hadis, sünnet, icma, kıyasa almaktır. Reenkarnasyon gibi sonuçta Allah'la bütünleştiğini iddia etmek kendini zamanla ilahine giden putperestliktir.
Allah'la bütünleşmeyi söyleyip Allah da yok olduğu iddiada bu doğu putperest sızma düşünüyor. Çünkü Allah ayrı, biz ayrıyız. Ali ile Veli ayrı, iki insan bütünleşebilir mi? Bütünleşemez. Ali ayrı, Veli ayrıdır. Ama Allah kalbimizde sevgiyle vardır. Bizimledir dersek o ayrı. Hipnoz tekrar dünyaya geldiğine inanma, ruh çağırma, Müslüman olmayan cinlerin insanlarla dalga geçmesidir. Yani Müslüman olmayan cinlere tapınmadır. Ayrıca cinlere, meleklere tapınma sözlerini siz bulursunuz sanıyorum. Kuşlar, bitkiler, balinalar ve bunun gibi put olursa ne sakıncası olur demeyin. Birincisi sığınmayacağız. İkincisi sevgi sıralamızı bunları üst sırada sıralarsak çöplüklerde yiyen insanlar varken bunları yemek, bunlara beslemek doğru olur. Onların put olması demek kendisinden dolayı fazla sevmektir. Başka bir deyimle sevgi sıralamasını bozmak demektir. Sevginin en büyüğü Allah, sonra peygamberlere, Müslümanlara ve onun gibi diye aşağıya doğru sıralama olmaz. Bozulursa ne olur? Biliyorsunuz balinayı kurtarmak için Türkiye'ye ayağa kalktı. Kedi kurtarmak için niceleri ayağa kalktı. Hala kalkıyor. Fakir insanlarımız dururken çöplere yemek arayanlar varken bu doğru mu? Her şeyin bir önceki sırasını yerli yerinde koymazsanız bunun adı zulümdür. Dediler ki en büyük kim? Hadi bakalım diyerek meydanları inletenleri görmedik. En büyük tartışmasını ben mi yaptım? En büyük Allah'tır. Allah Celle Celaluhu. Bazı kimseler, siyasiler Allah için çalıştığını söylüyorsa ben derim ki Peygamberimiz insanlara ev, yat, kat kazancısınız demiş. Sadece Allah'ın ilahlığını kabul ederek çağırmış. Ama dünyalıklarını da kazanmış o ayrı. Ama davette asla dünyalık ileri sürmemiştir. Süremezler. Bazı siyasiler de her şeyi Türkiye için ve vatan için yapıyoruz demektedir. Aslı her şey Allah için yapılmalı demelidir. Ben yaptım, ben netim denmez. Dil bilgisi açısından dense de altında şöyle bir anlam yüklenmeli. Amelim dışında hiçbir şey ben yapmadım. Yani yaptırdım diye düşünmedi. Evet sadece amelim benim amelimizi doğru tutmam için melek ve fıtratıma da Allah İslam'ı yerleştirdi. İmtihan vesilesi olması için iyi olan, daha iyi olmasını sağlamak için şeytanı var etti. Şeytan yalnız kendi yanlışını azdır. Diğerinin daha iyi olmasını katkı sağlar. Kötüler alacak ki iyilerin değeri anlaşılsın. Yağmursuzluk namazı ise yağmurun yağması için değil, yağmursuzluk esasında kılmaması olan bir yağmursuzluk esasında kılınması gereken bir namazdır. Yani sabah namazı nasıl sabahın girmesi, kılınması gerekiyorsa yağmursuzluk esasında yağmur namazı kılınır. Yağmur yağması için değildir. Allah böyle emretmiştir. Şunu yarattım gibi sözcükler şirktir. Pozitif enerji gibi kelimelerle neden sonuç arası ilişkilen bu güç bellemek en büyük şu demek şirktir. Altına tapsan altının çoğalır mı? Çoğalmaz. Hatta azalır. Hatta yok olur. Ama Allah'a taparsan hem altını hem de Allah'ı bulursun. Sonuç olarak put kırma metodunu yaptığımızda Allah korusun yapmadan ya, bu şekilde inanın. Fenerbahçe'ye mi tapsam
Paraya mı tapsam, dünyaya mı yoksa şu kadına mı tapsam? Yok, bunlar tapılmaya hiç layık değil. Yönümü Yaradan'a döndüm. Sensin en büyük, sensin benim tek taptığım dedim. La ilahe illallah. İşte bu kısmını kısa açıklamasını yapmış bulunuyor. La ilahe illallah anlamını bilmeden söylemek insana cennet kazandırmaz. Muhammed Resulullah demek Peygamberimiz gösterdiği tebliğ metoduyla falanca alemin, feşmanca alemindi. Resulullah'ın gösterdiği tebliğ metoduyla yoksa alim alim dediklerimiz peygamberden daha mı biliyor? Allah yolundaki alime put diyen Allah ve peygambere put diyen kafirdir. Kim kimin peşindeyse o kişi peşinden gittiği kişinin dinidir. Buhari İmam 14'te peygamberin içinde herhangi birine babasından veya evladından daha sevgilisi o olmadıkça iman iş olmaz. O